Evet, bugün kazanmak için sahaya çıktık. Muhteşem bir taraftar vardı. Her zamanki gibi muhteşem bir gösteriyle başladılar. Maçın başında oyuna iyi başladık. Aslında gol yiyene kadar iyi olan taraftık. Belki ilk pozisyon kalemize gelen ilk tehlike gol oldu. 2 tane muhteşem gol attılar bir kere. Yani son vuruşlar bu anlamda çok önemliydi. 2 tane muhteşem gol attılar. 2-1 yaptık. Yani oyunun kontrolü aslında genel olarak bizdeydi. Bu bölümlerde çok fazla kendi içimden korkmadım. Yani gol bulabileceğimizi, goller bulabileceğimizi hep düşündüm. 3-1 sonrası biraz aşağıya düştük ama 3-2 sonrası tekrar oyuna girdik. 3-3 arkasından yine gol atma şansımız vardı. Girdiğimiz pozisyonlar, girdiğimiz ataklar. Son bölümde de gol de yiyebilirdik. Maçı kaybedebilirdik. Aslında baktığımızda biraz da Rus ruletine döndü son bölüm. Kaybetmemek önemli. 3-1'den geri gelmek önemli. Bugün gün sonunda Manchester'ın üstünde günü bitirdik. Kopenhag'da oynamadı. Kopenhag oynadıktan sonra tabii ki gruptaki son maçlar öncesi şekillenme net bir şekilde ortaya çıkacak. Son maça bıraktık. Her türlü son maça kalacaktı. Bugün berabere kalarak son maça kaldık. Yine avantajın son maçı kazandığımız takdirde yine kendi belirleyeceğimizi, kendi kaderimizi düşünüyoruz. İnşallah hayırlı bir şekilde bizim için iyi bir finish, bitiriş olur. Yes, today, of course, we played to win. There was an amazing fans and a very amazing spectacle they started. In the beginning of the game, we started well, actually, until we conceded. We were the better side. Maybe in the first chance they got, they scored two amazing goals. First of all, in that sense, they had very good finishing, two amazing goals. We made 2-1, and after that, it was in our control actually the game, and I didn't have any fear in myself, and I thought that we could find new goals. After 3-1, we were down a bit more, but after 3-2, we came back, and 3-3, we had more chances. After 3-3, we had chances, and in the last part of the game, we could have conceded and we could have lost the game. But when you see it, in a sense, it was a Russian roulette in the last part. Coming back from 3-1 is important. In the end of the day, we are above Manchester United in the groups. Of course, Copenhagen didn't play. After they play, we are going to know the situation in the group. And the last game will be the decisive game. It was going to be that way anyways. And if we win the last game, we believe that we are going to write our own future. And we are expecting a good finish, hopefully. Görkem Bey. Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Hocam mücadeleniz ve sonuç için tebrik ediyorum öncelikle. Endombele tercihini soracağım. Bugün Davinson'un yokluğunda Kaan'ın stopere geçmesi nedeniyle mi 11'de başladı yoksa zaten 11'de başlatacak mıydınız? Bir de oyundan çıkarken belki de skorun etkisiyle bir tepki oldu taraftarlardan. Siz Endombele'nin performansını nasıl buldunuz oyunda kaldığı süre boyunca? First question will be about Ndombele, if he played because Kaan had to play as a center back because Davinson couldn't play today. And after that, the second question is when he went out of the game, the fans reacted also. How did you find in general Ndombele's performance? Birincisi tabii ki tercih olarak yani Victor stoperde, Kaan orta sahada bu düşündüğümüz senaryolardan biriydi. Diğeri de Kaan arkada, Ndombele orta sahada. Özellikle fiziksel olarak da rakibimizin Amrabat ve McTominay ile orta saha dizilişinde yani onlara fiziksel olarak da cevap verebilecek bir oyuncu seçmek istedik. Kaan'ı neden tercih ettim? Yani Victor'la neden başlamadım? Tabii ki Victor'un belki maç oynama sayısı Kaan'a göre. Kaan daha formda, daha çok oynayan ve daha hazır bir oyuncu. Ve özellikle geriden oyun kurmada Kaan bizim için çok önemli oluyor. Topun bizde olmasını istedik. Rakibin de bize topa vereceğini düşündük. Zaten ilk yarı full topu bize verdiği şekilde rakibin geçti. Yani maç sonu %58 topa sahip olmayla oynadık. Aslında ilk yarı belki bu çok daha yüksekti. Oyun içerisinde hem oyun kurmada, topu öne taşımada, kanatlara taşımada özellikle rakibimizin sağ sol kanatta içeride karşıladığını rakibi biliyorduk. Beklerin yüksek olduğunda oyunu kurabileceğimizi, onları atabileceğimizi biliyorduk. Bunu özellikle stoperlerimizden yapmaya çalıştık.
Endombele'nin de çok kötü oynadığını düşünmüyorum. Yani oyun içerisinde görevini yaptı. Ama maalesef hep şey oluyor. Yani takım gerideyken hangi oyuncu çıkarsa çıksın bir ses çıkıyor. Yani bu bütün stat'tan çıkan bir ses değil. Bir bölümü alkışlıyor, bir bölümü ses çıkartıyor. Hani o anda hangi oyun çıksa belki bu tepki olabilecekti. Ama ben de özellikle alkışlayarak çıkartmayı, alkışlarımla desteklemeye çalıştım. Ben oyuncularımın performansında, isteğinden, hepsinin girenlerin de, az oynayan da, çok oynayan da hepsinden memnunum. Bu anlamda oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. As a decision, of course, Victor as a center back and Kaan as a midfielder, this was one of the scenarios that we have thought. And the other one was Kaan behind and Ndombele in the middle, especially physically also against Amrabat and McTominay when they're playing in the midfield. Answering them physically also, we had wanted to choose a player like that. Why I chose Kaan? Maybe Victor didn't have many games he played. Kaan is more in form, he plays more, and he's a more ready player, we can say. And especially in build-up from the back, Kaan is very important for us. We wanted to keep the ball, and we expected that opponent will be giving us the ball. And in the first half, we have seen that they did. In the end of the game, we had 58% ball possession. Maybe in the first half, this was even more. In progressing, especially to the wings, on the right wing, left wing, because we knew that opponent was closing centrally, and we could play long and we could play to the wings. We tried to do that with our center backs. And Ndombele played very bad. I don't think so. He did his job within the game. Unfortunately, this always happens when we are behind in the score. Whoever leaves the game, some kind of voice is heard from the stands. But whoever is the player that's leaving the game, that could have happened. I try to support our player with applauding. I'm happy with the performance of my players, the ones who played more, the ones who played less. So in that sense, I want to thank all my players. Çiğdem Hanım. TV Bu Spor, Çiğdem Günal. Hocam tebrikler, yine müthiş bir geri dönüşe imza attınız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu fotoğrafta Şampiyonlar Ligi'nde tek cümlelik Galatasaray'ı nerede görüyorsunuz? İkinci olarak da Nelson artık dördüncü alternatifiniz mi? Tüm kamuoyu çünkü bunu merak ediyor. Teşekkür ederim. I have two questions. First is as a picture, when we look at it in one phrase, how would you say the situation of Galatasaray is in the Champions League? And the second question is, Nelson dördüncüsü. Nelson is the fourth option as center back. Yani ümidim son 16'da görmek. Galatasaray'ı son 16'da görüyorum. Ve bence Avrupa'ya, yani bu maç yayın saati de Avrupa'da 2 tane maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Bence hem Türk futbolunu gösterdik, hem Galatasaray'ı gösterdik, hem stadımızı, seyircimizi, bu muhteşem atmosferi, muhteşem oyunu gösterdik. O yüzden Türk futbolunda nerede olduğunu göstermiş olduk. Yani demin de onu söylemeye çalıştım aslında, yani dördüncü olarak değil ama maçın hikayesi olarak öyle düşündüm. Kaan'la ilgili özellikle geriden oyun kurmanın çok önemli olduğunu düşündüm. Çünkü kenar oyuncularıyla baskı yapıyorlardı. Bu biraz da maçla ilgili verdiğim karardı. Nelson'a yine güveniyoruz. Yine onunla oynayacağız. Yine onu oynatacağız. Ama bu maç için, bu maç özelinde verdiğim bir karar oldu aslında bu. My hope is seeing in the last 16 Galatasaray. I'm seeing Galatasaray in the last 16, and I think in Europe and the broadcasting hour of this game was important. There were 2 games in Champions League. We have shown Galatasaray, we have shown the Turkish football, this amazing atmosphere, this amazing game we have shown. I think for the Turkish football, where we are, we have shown. And before I try to say this actually, as the fourth option, no, but for this game, for this scenario of the game, we thought about Kaan, especially build up from the back is very important, we thought.
because they're pressing with their wingers, and this was about the game, that kind of decision. In the end, we have trust and we have confidence in Victor. We're going to play with him again, and this was a specific decision for this game, actually. Mehmet Bey. Hocam Mehmet Ayan Habertürk. Skordan bağımsız oyundan memnun musunuz? Outside of the score, are you happy with the game that you played? Oyundan çok memnunum. Bence yani oynayabileceğimiz tabii ki bugün Davinson bizim için kilit bir oyuncuydu. Yani bu maç öncesi, yani bu maçın hikayesinde rakibin hızına baktığımızda Davinson bizim için önemli bir oyuncuydu. Yani Davinson'un olmadığı bir senaryoda bence oyun olarak iyi oynadık. Yani demin onu söyledim. %58 topa sahip olma. Belki son bölüm çok fazla şut şansı verdik ama maçın genelinde oyunu daha çok hükmeden taraftık. O yüzden bir Premier Lig takımına karşı, Manchester United gibi çok önemli bir kadroya, takıma karşı bu üstünlüğü oyunun belli bölümlerinde kurabilmek önemliydi. O yüzden oyuncularımdan ve oyundan memnunum. I'm very happy with the game. Of course, the game that we could play tonight, Davinson was a key player for this game. In the story of this game, when we look at the speed of the opponent, Davinson was an important player for us. But in a scenario where he doesn't play, I think as a game we played well. As I've said before, 58% ball possession. I think maybe in the last part of the game we gave a lot of chances, but in the most part of the game we were the superior side against a very important team from Premier League, Manchester United. Having that superiority in certain parts was important, I think. So I'm confident and happy with my team and my players. Bir de şeyi hatırlatacağım. Tabii ki biz Türkiye Ligi'nde maçlar oynuyoruz. Manchester United Premier Lig'de maçlar oynuyor. Onların tabii ki fiziksel olarak zor maç oynama sayısı fazla. O da onları daha yukarı çekiyor. Biz Türkiye Ligi'nde aynı dakikaları, yani Türkiye Ligi'nde neredeyse 45 dakika top oyunda kalıyor. Premier Lig'de 60 dakikaya yakın kalıyor. Şampiyonlar Ligi'nde aynı şekilde. Yani bu Türkiye Ligi'nden çıkıp orada oynamak, o takımlara karşı oynamak da önemli bir şey bizim için. Also, I want to add that Manchester United is playing in Premier League, and their physical situation, playing difficult games, and a number of games they play is higher. Us in Turkish League, the same number of minutes in the Turkish League, 45 minutes the game is the ball is in play, but in Premier League it's close to 60, and in Champions League, going from the Turkish League to play against these teams in these leagues is important for us as well. Okan Bey. Haber.com.tr Okan Buruk. Hocam iki sorum var. Angelino'yu ligde göremiyoruz, Avrupa'da görüyoruz. Bu opsiyonuyla ilgili mi? Diğer sorum da Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç geride kaldı. Bugünkü oyunu kaçıncı sıraya koyarsınız? The first question is about Angelino. We are not seeing him play in the league, but we see him play in the Champions League. Is this about an option in his contract? And the second question is, we have played 5 games in Champions League, and in what row would you put this game in these 5 games? Birincisi tabii Türkiye Ligi'nde 3 tane Türk oynatmak zorundayız. O yüzden genelde burada tercihlerimizi sol bek yönünde kullanıyoruz. O yüzden Kazım Can'la son 2 maçı oynadık. Onun yanında ne sormuştuk? Bugünkü maçı kaçıncı sıraya? Okay. Kaçıncı sıraya koyarız? Yani 2 tane Bayern Münih maçını bundan daha iyi oynadık. Aslında bu maç biraz Kopenhag maçına benzedi. Yani maçın başlangıcımız, rakibin gol atması, geriden gelmek, 2 farktan beraberliği yakalamak. Bu maçı biraz Kopenhag maçıyla aynı şeyi koyuyorum. Manchester maçı, ilk Manchester maçı o anlamda bizim için belki 2 Bayern maçından sonra 3. sıraya koyabilirim. Bu maçı da Kopenhag'la birlikte 4. 5. sıraya koyabilirim. Our choices actually, we have to play with 3 Turkish players in the Turkish League, so our decisions are over the left back in that sense, and that's the reason that we in the last 2 games played with Kazımcan. And beside that, the other question,
which row we would put this game. We have played two Bayern games. They were better than this one. I think this game was a bit similar to the Copenhagen game. The beginning of the game, the opponent scoring and coming back and finding the draw in the result. And I think in the second game, in Manchester United game, I would put in the first place, and this game would be in the fourth or fifth place with the Copenhagen game. Arkadaşlar çok soru talebi var ama çevirili olduğu için çok uzuyor basın toplantısı. O nedenle son soruyu alacağız. Kusura bakmayın. Gürkan Bey buyurun. Öncelikle grubun son maçında başarılar diliyorum. Umarım kalifiye oluruz. Şu soruyu soracağım. İlk yarıda Icardi'nin bir ofsayt pozisyonu var. Doğal gözle ayırt edebilecek pozisyon değil. Muhtemelen görmüşsünüzdür. Bu otomatik ofsayt sisteminin uygulanmasını doğru buluyor musunuz? Sizce futbolun doğasını etkiliyor mu? Yakında ligimizde de çünkü kullanılması planlanıyor. Düşüncelerinizi merak ediyorum. In the first half, there was a situation, an occasion where Mauro Icardi was offside. And do you think that this automated offside system is okay? Because with the naked eye, you couldn't see exactly if it was offside or not. How does this affect the nature of football, in your opinion? Yani bu otomatik ofsayt sistemini biliyorsunuz. Bayern Münih'in attığı golde göremedik. Orada ne olduğunu bilmiyoruz. Otomatik ofsayt sistemi bozuldu, çalıştı mı, çalışmadı mı? Hakem 2 kere oyunu başlatmadı ve televizyona görüntü verilmedi biliyorsunuz. Yani orada soru işaretleriyle dolu bir otomatik ofsayt sistemi vardı. O yüzden bu soru işaretleri hep kafamızda devam ediyor. Bugünkü görüntü de aslında yani ikisini de söyleyebilir. Ofsayt değil de diyebilir, ofsayt de diyebilir bu pozisyona. Çok net aslında baktığımda telefondan baktım. Çok net bir şey yok yani ofsayt mi değil mi? Bu tür görüntülerde ben yani golün verilmesi taraftarıyım. Çünkü yani bu görüntü yani ben anlamadım. Hangisi ofsayt hangisi ofsayt değil olduğunu anlamadım. Ama ileride bununla ilgili de belki ofsayt kuralı ile ilgili de belki bir düzenleme olacak. Ama genel olarak tabii ki ofsayt ise ofsayt, ofsayt değilse ofsayt değil. Ama bu çok mesela yani neredeyse yani yarım santim olumlu veya olumsuz onu da net bir şekilde göremiyorsunuz. Dediğim gibi Bayern Münih maçında bu görüntü olmamasına rağmen gol verildi. Hakem de ofsayt kaldırmasına rağmen gol verildi. Bu konuda biraz şanssız aslında. And this automated offside system, as you know, in the goal that Bayern Munich scored, we couldn't see it. What happened there, we do not know. The automated offside system was broken. It didn't function. The referee didn't start the game twice, and we couldn't get images on the television. As you know, there are a lot of question marks in that automated offside system. So these question marks continue in our head. Actually, in the images for today as well, you could say it's an offside or it's not. It's on onside, you could say, but I checked on the phone and it wasn't very clear if it's offside or not. In these type of situations, in these type of images, I'm on the side of making the goal valid. I didn't understand because if which one is offside, which one is not offside. Maybe in the future about the regulations, about the rule of offside, they may make changes. But generally, it's offside or not, they make the decision. But this is maybe half a centimeter, it's positive or not. In the end, you can't see it exactly. But as I've said, in the Bayern Munich game, even though we didn't get this image, even though the lineman said that it was offside, they said that the goal was valid. So this was very unfortunate actually. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize iyi akşamlar. Teşekkür ederim.